Serimizin ikinci tier listinde sizlerle beraberiz. Bu videoda arkadaşlar birliklere göre sıralama yapacağız. Hepsini bir çöp tenekesine aldık. Birinci sezon Süper. Sid Süper Hannibal faktörünü düşünürsek işte. Birinci sezonki Süvari'de Hannibal, Justinian, Ahsoka'ydı. Süper. Evet. Ama Gerçekten çok yapılmış. süperdi. Ama geleceğe düştüğü zaman yapılmaz. Birinci sezon. Sid, Şu anki aşamada Sid, Selahattin, Robin çöp. Sid'i aldık. Selahattin'i aldık. Oynanabilecek en iyi dizilim şu an için bunun için bu. Çöp ama. Yoklukta da gitmez o çöp. Aynen. Yani çöp. Gelelim taktikçi şeye. Taktikçi Hannibal'la işimiz yok. Hannibal gerçekten aşırı kötü. Hannibal'ı Evet. hiç kullanmayacağız. Hiç kullanmayacağız. Denedik çünkü. Ve özelliklerinin şeyini yansıtmıyor yani. Özelliklerini yansıtmıyor. Şu an gerçekten oynanacak gibi değil. Belisarius, William, Ahsoka şu an. O da bilmiyorum ne kadar iyi denemedim ama süper de değildir. Çünkü Lubu gibi değildir yani. Şimdi Ehlişteye koyar. sen biraz denemiştin. Lubu ilk başta da kritik atmazsa kafa kafaya gidiyor. Ama işte Lubu'nun kritik olayı var. Bir de denediğimde Zoa yoktu. Global hesapta Kraken'e denedim. Zoan yoktu mesela. Zoan geldiği zaman işlerinde yine değişecek. Arkadaşlar bu birlik para tuzağı. Fatih William. Özellikle Dai ile beraber şu ikisi para Ya, tuzağı. Lubu varken yapılmaz. ya Bunu ne Yunus, için yaparsın? Mesela teçhizatını yapmışsındır, yıldızlarını yapmışsındır, teknolojiyi fulllemişsindir. Ama Lubu kırılgan, çok kırılgan artık. Bunu biraz daha meydana dayansın diye dayanıklık açısından yapabilirsin. Onun dışında bence yapılmaz. gene de Lubu değil yani değil mi? Hasar olarak gene Lubu değil. Tamam, Ama Ehlişteye koyacağız. Şimdi süvari dizilimlerini değerlendirdiğimiz için hani adam burada baktığı zaman süper olan ne abi? Lubu. İlk alternatif Lubu, ikinci alternatif süvari de bu. Öbür alternatif bile değil. Hani gibi evet, adam en azından buraya baktığında tamam ben süvaride Lubu yapacakmışım desin. Yanlış gitmesin diye. evet. Yani şu an Suvar'da hala zirve kesinlikle bu. Yani Lubu, Atilla, Yunzao veya Atilla'nın yerine alternatif Vlad. Ben Doğru şöyle mu? koyuyorum. Aynen şöyle koyuyorum. Neye? Elinde şu üç kahramandan hangisi varsa kullanabilirsin. Aynen. Şöyle koyalım. Dizilim bu. Libu başta, Zhao sonda, ortaya şu üçünden birini koyacaksın. Yani şu aşamada Timur kullanırsan Ehişte'ye düşer dizilim. Timur kullanırsan. Lubu, Timur, Zao kullanırsan Ehişte'ye düşer. Atilla ve Vlad'da da süper. Tabii Aslında ya bak Timur'da ben bu kırılganlık olayında ben bahsettim. Ben bunu da denedim. Bak tamam kırılgan dizilim ama bak hasar odaklı oynamayacaksın artık. Yüzüklerine savunma koyacaksın. Çünkü dizilim hasarı çok ciddi arttı. Lobo'nun becerileri daha çok etkinleşiyor. Ben dedim o zaman da bak arkasına 2 tane güzel savunma yüzüğü koy. Dayanıyor. Zaten erken hasarı yükseldi artık Lobo'nun. Kritik atma olasılığı da yükseldi. Yunza'dan dolayı. Mulan, Tamam, Mulan çöp. Fatih, Belüve çöp. Bende ve Dizilim. çöp. Arkadaşlar bu birlik çöp. Alparslan, Fatih, Bellüve ya da Atilla gitmez işte. oraya ya. Aktif beceri. Bence gitmez. Buraya Liang koyuyorlardı ya. Liang güzel oluyor aslında. Liang da Ehlişte'ye güzel girer. oluyor. Aynen. Yani adam Yani Ramses'i varsa, işte Ramses'in yoksa Liang 5 yıldız yap buraya koymaya gerek var mı? yok ya. Ya bu dizilim Evet, oynamaya gerek yok. Bu dizilimi oynamaya komple gerek yok. oynamaya gerek yok. Şu Yani işte arkadaşlar. Bak bu işte. Meydanda diğer okçu, yani meydanda oynayabileceğin en iyi okçu dizilimi şu. Şu an şu yani. Yani bunu Belluven yerine Belluve olabilir. Atilla olabilir. Randurgavati olabilir. Liang'ın varsa ve yani boşa düşmüşse Liang olabilir. Yani Yalçın efendim meydanda oynayabileceğin en iyi okçu diye belirtmeyelim. Ramses de var ya. Şimdi sen onu kılıç olarak gördün herhalde. Genel anlamda ama okçu oynanmaz. Bu dizilim hiç oynanmaz. Oynarsan da Ramses okçu oynanır sadece. Bu dizilimde evet, oynanmaz yani. Öyle belirtelim. yoklukta gider. Net. Yoklukta gider okçu olarak. Heh, öyle olur. Ne yaparsan yoklukta gider. Diğer Güzel. okçuya geçelim. Mesela bunu da okçu olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Ramses, Liang, Şarmanımız nerede? Okçunun zirvesi. 3. sezondan beri. Aynen. Okçu süperi bu okçunun. Evet. Zaten Okçunun zirvesi. Maraşal okçumuz da olmadığı için üçüncü bir seçenek de yok. İki tane Aslında okçu seçeneğimiz var. buraya şey unuttum. Şey Napolyon unuttum. Napolyon'u unuttuk biz. Aynen.
Bak ben 5 yıldız Napolyon yaptım arkadaşlar. Arkasında 5 yıldız Şalman, 4 yıldız da şey oynuyorum. Selahattin Selahattin. oynuyorum. Selahattin'in 5 yıldız olsaydı şöyle söyleyeyim. Bence Napolyon çok güçlü. Bana göre Napolyon gayet güçlü, gayet okey. Arkasına güzel bir çarp geldiği zaman mis gibi kahraman. Yani Napolyon eksik ya. Yalçın. eksik. Eksik. Şalman'dan kaybediyor. Ya Taktikçi kullanıyorsun. bence o dizilimi gene eksik bırakacaklar ya. Sen hani ona komutan gelecek, güçlenecek diyorsun ya. Ona komutan gelesiye diğerleri zaten gene onun üstüne çıkacak. Ben bunu Komutanı yaşadım. gösterdiler. Yani şöyle söyleyeyim. Gösterdiler de. Ben Bir tane yaşadım, biliyorum yani. Fransız kraliçesi gösterdiler ya. Yani öfke yeniliyor okey. Yani hasar artırmasına gerek de yok. Kahramanın hasar ihtiyacı yok. Hani olsa okey. Ona sözüm yok. Yani olması gereken şu. İmza aktifleşme becerisi. Kumandana, Asuka gibi imzasını aktifleştirme becerisi etkisi uyguladığı zaman Napolyon'u Lejyon'da atarsın. İmzası çok güzel hasar Yani vuruyor. şu aşamada o zaman şöyle olur. Ramses süper. E, işte olur. Öbürü de yoklukta gider olur gibi olacak galiba. Evet, Napolyon Ramses işte. süper. Napolyon arkadaşlar. Napolyon dizilimi. Şöyle söyleyelim. Şunu Napolyon olarak kabul edelim. Bir tane okçu bulalım burada. Şu Napolyonumuz olsun arkadaşlar. Bunu Napolyon olarak değerlendirin. Üstüne de yazarım Napolyon diye. Napolyon, Şarlman, Selahattin. Selahattin. Buna işte. Yani Atilla'dan daha iyi. Alparslan'dan daha iyi. Öyle söyleyeyim. Net. Net daha iyi. Tamam, bu da bitti. Bir de Süleyman alternatifi var. Süleyman da zaten Ramses'le aynı dizilim. O da Evet. işte yani artık İşte. işte yoklukta gider. Yani Ramses'in yoksa yoklukta gider olur bence ya. Ramses okçu İşte oynuyorsan de. abi Süleyman'a gerek yok. Ama Krakenler için ve yüksek seviye banalar için söylüyorum. Ramses'i savaşçıyla beraber kılıca çekersen Süleyman ama Ramses'e bir tane vali gelecek. Sen Süleyman, Şalman, Liang oynayabileceksin. Tamam mı? Süleyman, Şalman, Theodora olur. Ramses'i savaşçı kılıçla beraber kılıca çekersin Ramses'in de çift kılıç oynarsın. Limu'dan daha çok efekt alacağını eminim. Neden? Süleyman kompu çok defansif bir komp. Susturuyor. Hasar da kıvamında. Yani tatlı bir hasarı var. Böyle DPS diyemeyiz ama güzel de bir hasarı var arkadaşlar. Benim önerim bu. İşte Süleyman da işte. Ama yine zirve Ramses okçu. Mızrağa Gelelim geçtik. mızrağa. Şu Otto'dan başlayalım. Şuraya alalım. Keşke şunu bölebilseymişiz. Şimdi Kraken için süper. Şey için normal oyuncular için yoklukta gider. Ya da Baynalar için de işte. Şimdi neye göre yapacağız? Valla ben şöyle söyleyeyim. Krakenler için süper. Diğer oyuncular için çöp. Çöp diyelim. Tamam çöpü aldık. Bunun yanında oynayabileceğiniz en iki kahraman arkadaşlar. Çok defansif bir birlik. Hasar çıksın diye Otto'yu öneriyorduk. Hasara gerek yok. Eğer yanında hasar vuran güzel kahramanlarınız varsa direkt Ram ve Huang Liang koyup arkadaşlar mükemmel bir defansif komp elde etmiş oluyorsunuz. Ölmüyor bir de. Yatmıyor ya. Ölmüyor yani. Öyle söyleyeyim. Bunu full defansif oynayacaksınız. Bu ölmeyecek. Meydanı bufflayacak arkadaşlar. Her şeyin defansif koyacağız bunu. Gelelim Belisarius setimize. Mızrakta. Belisarius, Elizabeth, Ahsoka. Bana göre süper. Bana göre de Ama süper. işte zayıflatma etkileri var. Yani Kiros'la kıyaslandığı zaman oynanır abi. Ben çık mızrak oynuyordum. Hem Belisarius hem Kiros'u aynı anda oynuyordum ben. Belisarius sürekli Legion'a atıyordum. Çok uzun süre Legion'a dayanıyordu. Kiros'la da Ramses'le beraber meydanda savaşıyordum yani. Kendime örnek verecek olursam. Süper birlik. Belki belki Fatih William Belisarius'la beraber Lübü'nün önüne geçmesin, tepki almayalım diye belki gizli bir nerf yemiş olabilir. Yüksek ihtimal öyle olur. Olabilir ya. Düşürmüşler yani belli. Birçok Ben, kişi söyledi zaten eskisi gibi vurmuyor bu, var bir şeyler diye. Ki yapmışlardır, buna inanırım. Miyamoto'da canlı gördüğümüze göre bunda da nettir yani. benim ana ordum mızrak her şey full biliyor. Ya ben de yani zayıf düştü yani birlik. Eskisi gibi değil meydanda. Değil değil. Anlıyorum. Ama Ama gene de buraya bir vali geldiği zaman iş yapar. tabii Güzel birlik geldiğinde arkadaşlar. gene zirve. İyi ya. Mızrakta yapılacak zaten iki dizilimden biri bu. Süper Evet. olarak. Hani Diğerde arkadaşlar işteye girmez. girmez. Kiros, Girmez. Mansa Musa, Vilat, Barbaros. Hem Lubu oynuyorsan hem de Kiros oynuyorsan arkadaşım Vilat'ı defansif olsun Lubum diyorsan buraya koyabilirsin. Onda problem yok. Barbaros burayı zaten yeteri kadar defansif yapıyor.
Ama yok benim ana ordum Kiros. Ben Legion'a falan kafa atıyorum diyorsan abi o Vlad buraya gelecek. Bu birlik abi. Dörtlünün Vlad'ı da Barbaros'lusu da oynanır yani. Sıkıntı yok. Evet. Ama Vlad gene de çöp yapılmaz. Şimdi ekonomik olarak evet. Ee, yani fiyat ekonomik olarak evet. Kiros'un yerine geçemeyeceği için yeni kumandan geldiği zaman diye düşünürsek yani Barbaros'ta idare edilebilir. Ben ekonomik olarak söylüyorum insanlara. Yani Aynen. boşu boşuna 600. Yoksa komutanım ben Barbaros'tan iyi olduğunu biliyorum. Ondan yana sıkıntı yok da. İlerisini düşünerek diyorum ben zaten hep. Çünkü dedik ya Kiros'un yerine komutan geldiğinde Vlad çıkacak. Yani Kiros çıkmayacak. Açık ve net yani belli. Arthur, Scipio, Lagertha. Direkt S. Onun dışında arkadaşlar buraya bu şekilde de sayabiliriz. Yodit, Ben Scipio, Yoditli Lagertha. versiyonu Ehişte'ye girer Yalçın ya. Yoditli versiyonu. Arthur'dan zaten iyi değil. Ben ne Arthur yapacaktım biliyor olmayanlar musun? için hı, Bak, adam zaten savaşçı kılıcı yapıyor. Savaşçı kılıcı zaten yapacak yani elinde ikisi de 5 yıldızsa şunu demek istedim. Yodit süper ama bunun Miyamoto, Scipio, Lagertha'sı işte. ben de şunu diyecektim. Ee, Ramses dizilimim varsa Ramses kılıç bu kılıcın üzerinde olduğu için ben bunu Ehişte'ye alırım. Ramses gene hala bunun üstünde Tamam, o şu zaman anda. Son anladım seni. güncellemelerde. Anladım O seni. yüzden ben hani dizilim olarak gene Ehişte. Süper değil yani. Ramses seçeneği de var ya. Şöyle O yüzden. alıyoruz. Hani Burası süper. Şunlar işte. Ramses'i kılıç hani olarak düşünürsek Ramses diye bir kılıç yok. Alternatif yok olsaydı mesela Yodit de olsaydı tam Yodit'in üstüne kılıç yok zaten. Yapacak bir şey yok evet, derdik. Süper'e koyardık. Ama Ramses var. Ramses kılıç süper. Bu işte yani direkt bu gene. işte. Evet. Yani o skip boyu Ramses'e koysan gene Yodit'in üstünde Çalışıyor kalıyor. zaten. Lagerta'yı da koysan gene onun üstünde kalıyor. Evet. Koymasan gene üstünde kalıyor. Fark etmiyor yani. Her türlü Ramses üstünde kalıyor. Ramses boyundaki en güçlü kumandan ya. Yani Arthur'u Tabii saymazsak. canım. Adam her şeyini kendine basıyor. Ramses tek Strateji başına veriyor. hallediyor ya. Arkasına kimi koyarsan koy bir şekilde oynanıyor yani. Aksi olsa arkasında 2 tane savaşçı koyuyorsun. Birlik bonusunun içinden geçiyorsun. Ya abi yine iş yapıyor. Yapıyor ya, yapmaz mı abi? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.